Game of Thrones, yaratıcıları bir sonraki favori bilim kurgu eğlencenizi başarılı bir şekilde uyarlıyor. Benioff ve Weiss, 3 cisim problemi için Alexander Wu ile işbirliği yapıyor ve Dan ve Dwayne bir dizi geliştirmede ne kadar iyi olduklarını unutmuş gibiyiz. David Benioff ve DB Game of Thrones'un felaketle sonuçlanan finali ve birkaç başarısız devam projesinin ardından Weiss, Netflix için yeni bir TV şovunun yönetmenliğini üstleniyordu. Açıkçası pek çok endişe vardı. İkilinin, Liu Cixin'in olağanüstü popüler bilim kurgu kitabı serisi Remembrance of Earth's Past'ı uyarlama gibi iddialı bir görevi üstlenmek üzere Alexander Wu ile birlikte çalışacağı açıklandı. Bu size tanıdık gelmiyorsa Liu'nun serisinin ilk kitabını daha iyi tanıyabilirsiniz. 3 cisim problemi. Liu'nun uçsuz bucaksız kurgusal evrenine adım atan herkesin, Kırık Brand'dan sorumlu adamların bu zorlu bilim kurgu dizisini üstleneceklerini duyunca biraz endişelenmesi anlaşılır bir şey. Ancak Benioff, Weiss ve Wu, 3 cisim sorununda bize bir uyarlamanın doğru yapıldığında ne kadar iyi olabileceğini hatırlatıyor ve Netflix'in bir sonraki başyapıtını yapmakla karşı karşıya kalmış olabilirler. Bu incelemede fark edeceğiniz ilk şey, bunun yalnızca 3 cisim probleminin bir uyarlaması olmadığıdır. Akıllıca bir hareketle dizi yapımcıları, Liu Cixin'in 3 kitabının özelliklerini birleştirmeye karar verdiler ve daha sonraki romanlardan daha ilgi çekici karakterleri günümüze taşıyarak, hikayeye kalabalık bir oyuncu kadrosuyla daha kapsamlı bir yaklaşım kazandırdılar. Dolayısıyla, bu seriye yalnızca ilk kitabı okuduktan sonra girecekseniz, biraz kafa karışıklığı olmasını bekleyin. Bununla birlikte, hikayelerin birleştirilmesi Liu'nun hikayesini izleyiciler için bir şekilde basitleştiriyor ki bu aslında kötü bir şey değil. 3 cisim sorunu, 1960'larda Çin'deki kültür devrimi sırasında bir bilim adamının kararının insanlığı bir yıkım yoluna soktuğunu keşfeden birkaç farklı karakteri konu alıyor. 400 yıl sonra kaçınılmaz bir kıyamet yaklaşırken, dünyanın bilim adamları ve savunma güçleri, insanlığı inanılmaz derecede güçlü bir düşmandan kurtarmak için bir çözüm bulmak için bir araya gelmeli. Liu'nun kitaplarında astrofizikçileri heyecanlandıran ama ortalama bir okuyucunun aklını aşan bazı çok yüksek kuantum fiziği kavramları var. 3 cisim problemi bizi rahatlatıyor ve televizyonun doğal ortamı bize kitaptaki bazı üst düzey kavramların görselleştirilmesini de sağlıyor. Ortalama bir izleyicinin oturup Liu'nun kitaplarından uyarlanan bir programı izleyebileceği ve ondan büyülenebileceği bir dünya hayal etmek zordu, ancak televizyon programı sayfada karmaşık görünen fikirleri detaylandırmayı ve bir araya getirmeyi başarıyor. Bu şekilde gösteride herkes için bir şeyler var. Tamamen gösteriyi izleyenler için, karmaşık teorik fiziğe işaret eden ve onu gerçek dünya senaryosuna uygulayan, onu sindirilebilir ve anlaşılır kılan baştan çıkarıcı bir hikaye. Kitap okuyucuları için bu, Liu'nun hikayelerinin yeni bir versiyonu, sonraki kitaplardaki bazı olayları ve çatışmaları ilk sezonda karıştırıp hikayenin nasıl değiştiğine dair tahminlerde bulunmalarını sağlayacak. 3 Body problemi izlerken birçok yönden evreni konu alan bir başka devasa, 100 yıllık bilim kurgu dizisinin uyarlaması aklıma geldi. Apple TV+, Isaac Asimov'un aynı adlı bilim kurgu dizisine dayanan Foundation'ın ilk premierini yaptığında, bunun gibi bir dizinin televizyonda nasıl çalışabileceğini de merak etmiştim. Asimov'un kitapları pek çok açıdan Liu Cixin'in kitaplarına benziyor. Diziler de aynı. Liu'nun gücü her zaman bilimi ve sosyolojiyi kullanarak insanlık hakkında karmaşık hikayeler yaratma yeteneğinden kaynaklanmıştır. Ancak romanındaki karakterlere gelince, Asimov'un yaşadığı bir sorun, onlarla aynı şekilde bir bağ hissetmek zordur. Yatırımınız insanlığın geleceğidir. Ancak tek bir insanın geleceği olması şart değildir. Ancak 3 cisim problemi bunu değiştiriyor. Netflix serisi, bazı kitap karakterlerini birleştirmenin veya yeniden karıştırmanın yanı sıra zamanını bu karakterleri geliştirmeye harcıyor. Zine Seng ve Rosalind Cheon'un canlandırdığı Ye Wenji, dizideki en önemli figürlerden biri ve onun kötü durumu ve arka planı, hikayenin ilk yarısı için sağlam bir omurga oluşturuyor. Hem Seng hem de Cheo, karakterin sırasıyla genç ve yaşlı versiyonları olarak tamamen senkronizedir. Wenji, 3 cisim probleminin ana çatışmasının katalizörü olmasına rağmen, onu kötü adam, hatta gerçek bir düşman olarak adlandırmak imkansızdır. Sezonun ilk bölümünün çoğunu onun gözünden izliyoruz ve fevri bir kararın gerekçesini değerlendiriyoruz. Seng, İçinde bulunduğu zor koşullar altında zor durumda kalan bu acımasız hayatta kalanı canlandırmakta muhteşem ve Cheo,
zamanın tüm bu keskin kenarları köreltemediğini ortaya koyuyor. Üç cisim probleminin merkezinde hikayenin atan kalbi Jin Cheng'i canlandıran Jae-son yer alıyor. Jin teorik fizikte bir dahidir ve sürekli olarak evrenin en büyük cevaplanmamış sorularına yanıt aramaktadır. Pek çok karakter gibi o da bir bilim insanıdır ama aynı zamanda tüm kalbini ve ruhunu insanlığın kendini kurtarma çabasına adayan kişidir. Hon şüphesiz dizinin çıkış yapan yıldızı olacak ve onunla olan her sahneyi, özellikle de sezonun arka yarısında izlemek heyecan verici. Dizinin oyuncu kadrosu, daha fazla boyut katan muhteşem performanslar sunuyor. Benedict Wong'dan Dashi, Liam Cunningham'dan Thomas Wade, Jovan Adepo'dan Saul Durant, Alex Sharp'tan Will Downing ve Mario Kelly'den Tayshauna, diziyi benzersiz kılan yeni bir şeyler getiriyor. Ancak gösteri bu performanslarla desteklenirken, onu geride tutanlar da var, özellikle, kitap karakteri Wang Miao'nun değiştirilmiş bir versiyonu olan Eiza Gonzalez'in Ogi Salazar'ı biraz fazla gizemli geliyor. Sezonda çok önemli bir rol oynamasına rağmen, çok daha duygusal ve daha ilgi çekici hikayeleri olan diğer karakterler tarafından hızla gölgede kalıyor. Bir bakış açısı karakteri olarak başlıyor ama sonra hızla arka planda kayboluyor. Benzer şekilde, Jonathan Purce'den Mike Evans, dizinin küçük düşmanlarından biri ve kendini daha çok çerez kesici, kötü niyetli bir tarikat lideri gibi hissediyor. Bu kadar deneyimli ve övülen bir oyuncu olan Price'i, tam potansiyeline ulaşmaya bile yaklaşamayan bir rolü oynamak için seçmek utanç verici görünüyor. Bu kadar büyük bir oyuncu kadrosu, çarpıcı görsel anlar ve dizinin müziklerini Ramin Djawadi'nin yaptığı göz önüne alındığında, Netflix'in bir sonraki Amiral Gemisi dizisi olmaya daha hazır başka bir dizi hayal etmek zor. Elbette kimse seyircinin hangi yöne sallanacağını tahmin edemez ama üç cisim problemi onu harika kılacak tüm hareketli parçalara sahip. Game of Thrones'un 8. sezonundaki yanlış adımlara ve hatalara rağmen Benioff ve Weiss ile Wu'nun kapsamlı bir kitap serisini nasıl harika bir TV şovuna dönüştüreceklerini bildikleri çok açık. Stranger Things'in sonu yaklaşırken, onun yerini alacak dizi bu olabilir mi? House of Cards'ın Netflix markası ve genel olarak, Prestige TV, için yaptığını yapabilir mi? Televizyonun manzarası, bu programların ilk kez yayınlandığı zamana göre çok farklı, ancak izleyicilerin hala yaratıcı ve zekice hazırlanmış hikayelere aç olduğu açık. Bu dizinin Netflix'te yer almasının bir avantajı da 3 body problemin art arda izlenme avantajı sağlamasıdır. O kadar çok şey oluyor ki, haftalık bir yayın, eğer gösteriye tam olarak dikkatlerini vermezlerse izleyicilerin kafalarını kaşımasına neden olabilir. Zamanın farklı noktalarında birbiriyle kesişen birden fazla olay örgüsü de diziyi inanılmaz derecede yeniden izlenebilir kılıyor. Ve hepsinden öte, eğer Game of Thrones TV şovunun sıklıkla övüldüğü ve bazen eleştirildiği, beklentileri altüst etme, konusunda George Martin'e rakip olabilecek başka bir dizi olsaydı bu 3 body problem olurdu. Özellikle kitaplar bir sona yaklaşırken, her bir değişiklik ve gelişme birdenbire ortaya çıkıyor. Ancak geriye dönüp bakıldığında mükemmel bir anlam taşıyor. Dizi yapımcıları için başarılı bir uyarlama, bu değişikliklere %100 sadık kalmaya değil, Liu Cixin'in serisinin merkezindeki temalara bağlı kalmaya bağlı. İncelenecek bu kadar yoğun hikaye, öğrenilecek o kadar çok teori, araştırılacak o kadar çok karakter ve motivasyon var ki, üç cisim problemi zaten harika bir dizi için muhteşem bir temele sahip.